Altay'ın motoru tanka girmeden önce aylarca ağır bir sınavdan geçiyor. Isı, toz, titreşim. Çünkü bir tank motorunu bozmanın en kolay yolu onu tanka takmadan aylarca zorlamaktır. Şu anda Türkiye'de Batu tam olarak bunu yaşıyor ve Altay'ın içine girmeyi bekliyor. Bu güç grubu 1500 beygir üretiyor. Yani 5 şehir otobüsünün motoru kadar. Ve bunların hepsi küçük bir odaya sığacak tek bir kutunun içinde. Asıl zorluk güç üretmek değil, o çelik kutunun içinde nefes alabilmek, serin kalabilmek. Bu motor sınavı geçer diyorsan beğen, geçmez diyorsan sebebini yaz. Kararını sona sakla. Peki neden bu kadar zor? Çünkü tank motoru kamyon motorunun büyütülmüş hali değil. Bambaşka bir problem. Bir kamyonla motor önde durur, havayı bol bol alır, sıcak havasını dışarı atar. Tankta ise motor çeliğin içine gömülüdür. Kapaklar kapalıdır. Hava sadece küçük ızgaralardan girer. Şimdi düşünün, 40 otomobil ağırlığındaki bir gövdeyi kapalı bir kutunun içindeki motorla çamurda ve yokuşta saatte 70 kilometreye çıkaracaksınız. Ve o motor bu işi yaparken kendi ürettiği sıcaklıkta boğulmayacak. Birincisi bu, soğutma. Radyatörü büyütemezsiniz çünkü yer yok. Fanı hızlandırırsanız fan da motordan güç çeker. Yani soğutmaya harcadığınız her beygir paletlere gitmeyen beygirdir. İkincisi toz. Tank asfaltta değil, tozun içinde çalışır. Sıradan bir hava filtresi böyle bir ortamda saatler içinde tıkanır. Bu yüzden havayı önce döndürüp tozunu savuran, sonra filtreye gönderen bir sistem gerekir. Buraya kadar iki problem gördük. Siz olsanız hangisini önce çözerdiniz? Soğutmayı mı, tozu mu? Cevabınızı merak ediyorum. Bir beğeni ve hype bize gerçekten yarıyor. Kaldığımız yerden devam. Üçüncüsü de işin az konuşulan kısmı, şanzıman. Bir tank direksiyonla dönmez. Paletlerden birini yavaşlatıp diğerini hızlandırarak döner. Yani şanzıman hem gücü paletlere dağıtır hem de aracı çevirir. Bu yüzden Batu'da motor tek başına bir ürün değil, motor ve şanzıman birlikte tek bir güç grubu olarak geliştiriliyor. Şanzımanın işi aslında motorunkinden zor. 1500 beygiri iki palete bölecek, aracı döndürecek, yokuşta tutacak ve bunu yaparken ısınmayacak. Bir otomobil şanzımanında bu yüklerin hiçbiri yok. Bir de şu var, bütün bunlar çalışırken tankın elektriği de bu güç grubundan gelir. Nişancının ekranı, telsiz, havalandırma, motor durursa hepsi durur. Peki bu sınavlar nasıl yapılıyor? İşte videonun başındaki tuhaf cümlenin sebebi burada. Motor önce tanka takılmıyor. Arifiye'deki test merkezinde bir tezgaha bağlanıyor ve orada aylarca çalıştırılıyor. Tezgahta motorun karşısına bir yük makinesi konur. Bu makine motoru sanki yokuş çıkıyormuş, sanki çamura saplanmış gibi zorlar. Yani tank daha araziye çıkmadan arazi motora getirilmiş olur. Sonra sıcaklık gelir. Aynı motor sıcakta çalıştırılır, sonra soğukta. Çünkü aynı yağ sıcakta su gibi akarken soğukta bal gibi ağırlaşır. Bunlar bittiğinde fabrika kabul aşaması gelir. Yani bu motor teslim edilebilir mi sorusunun cevabı. Batu bu aşamayı geçti. Bir motorun bu kadar uzun süre tezgahta tutulmasının sebebi basit. Sahada bozulan bir güç grubunu değiştirmek, fabrikada bulunan bir hatayı düzeltmekten kat kat pahalıdır. Şunu da netleştirelim çünkü haberlerde bu kısım karışıyor. Bugün teslim edilen Altay tanklarının içinde henüz bu güç grubu yok. İlk partide yabancı bir güç grubu kullanılıyor. Yerli güç grubuna geçiş planlanan takvime göre 2026 sonundan itibaren başlıyor. Ama ilginç olan bu bile değil. Asıl çarpıcı kısım şimdi geliyor. Tezgahta geçen her sınav gerçek sınavın sadece provası. Çünkü tezgahta motor sabit durur, tankta ise sürekli sarsılır, eğilir, yokuşta yatar. Yağ bir tarafa kaçar, hava kanalları toz yutar, sıcaklık bir anda yükselir. Bu yüzden motor tezgaha geçtikten sonra doğrudan tankın içine konur ve sınav baştan başlar. Tozda, çamurda, soğukta, gerçek arazide. Şimdi şunu bir düşünün. Bir tank yokuş çıkıyor. İçeride mürettebat sadece motorun sesini duyuyor. Ama o sesin arkasında yıllarca tezgahta zorlanmış bir kutu var. Ve o kutunun görevi kimse fark etmeden çalışmaya devam etmek. Bu tür mühendislik hikayeleri hoşunuza gidiyorsa abone olun. Bir sonraki dosyada görüşürüz.